Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökçe. Renk ve renk uzayları hakkındaki serinin bu 4. videosunda RGB renk uzayından bahsedeceğim. Ve özellikle bu videoyu bekleyen sevgili Ece, bu video senin için. Hazırsanız başlayalım. Yapılan araştırmalara göre insan gözü 3 farklı renge duyarlı ve bunlar RGB olarak adlandırılan kırmızı, yeşil ve mavi renkler. Bu renkler görme sistemi tarafından algılanan ışığın farklı dalga boylarını temsil eder. RGB renk uzayı da gözün ayırt edebildiği bu 3 renkten oluşur ve bu renkler İngilizce kelimelerinin baş harflerini alarak isimlendirilir. Kullanım yeri ise genellikle monitör ve televizyonlardır. Monitör ve televizyonlar ışık yaydığı için bu renk uzayında renkler ışıktan üretiliyor diyebiliriz. Işıktan renk üretildiği için RGB renk uzayına eklemeli renk modeli de denir. Araya şu bilgiyi eklemekte fayda var. Renk modelleri eklemeli, editif, çıkarımsal subtraktif ve toplamsal kompozit olarak 3'e ayrılır. Eklemeli de renk ışık eklenerek oluşturulur. RGB renk uzayı buna bir örnektir. Çıkarımsalda ise isim sebebiyle bizi yanıltmasın, renkler birbirinden çıkarılarak değil, birleştirilerek oluşur. Burada çıkarımsal terimi renklerin karıştırılması sırasında ışığın emilmesini ifade eder. Yani ışık nesne üzerine düşer ve nesnenin yüzeyindeki pigmentler veya boyalar tarafından emilir. Bunun örneği CMYK renk uzayıdır. Bir sonraki 5. videoda bu renk uzayına değineceğim. Bir de toplamsal renk modeli vardır ki bu model diğer iki modelin karışımıdır. HSV renk uzayı da buna örnek verilebilir. Araya bu bilgiyi de sıkıştırdıktan sonra konumuza dönersek, RGB renk uzayındaki kırmızı, yeşil ve mavi renkler dijital renk çarkının ana renkleridir. Bu renkler aynı zamanda kanallar olarak da adlandırılır. Kırmızı kanal, yeşil kanal ve mavi kanal. Örneğin kırmızı kanal aracılığıyla bir resimdeki renklerde bulunan kırmızı rengin dağılımını gözlemleyebiliriz. Benzer şekilde mavi kanal bize mavinin dağılımını, yeşil kanal ise yeşil rengin dağılımını gösterir. Ana renkler hariç bildiğimiz tüm renkler bu 3 ana rengin karışımından oluşur. Ve 3 ana rengin eşit oranda karışımıyla oluşan yan renklere ikincil renkler denir. Renkler daha da çok birleşerek üçüncül, dördüncül renkler oluşturur. Yine araya küçük bir bilgi sıkıştırmak istiyorum. Burada renk çarkı dememin altını çizmek gerek. Çünkü klasik resim sanatındaki ana renkler ile dijital dünyadaki ana renkler aynı değil. Bir yerde karşınıza çıkarsa kafanız karışmasın. Klasik resim sanatında ana renkler kırmızı, sarı ve mavi iken dijital dünyada ana renkler kırmızı, yeşil ve mavidir. RGB renk uzayında ikinci renkler kırmızı ve mavinin birleşmesiyle magenta, mavi ve yeşilin birleşmesiyle cam göbeği ya da turkuaz, kırmızı ve yeşilin birleşmesiyle sarı rengini oluşturur. Yani RGB ana renklerinin oranlarını değiştirirsek beyaz ışıkta bazı sapmalar meydana gelir ve böylece diğer renkler oluşur. Fotoğrafçılık camiasında RGB renk uzayındaki ikinci renklerin yani magenta, turkuaz ve sarının zıt renk olarak nitelendirildiğini görebilirsiniz. Zıt renk kavramı genellikle renk tekerleği üzerinde yer alan ve bir rengin 180 derece tam karşısındaki renkleri ifade eden bir terimdir. Yani bu bir renge karşıt etki yaratan başka bir renktir. Örneğin ekrandaki fotoğrafı incelersek kırmızının zıt rengi yeşil, mavinin zıt rengi de turuncudur. Renklerin fotoğrafta zıt renkleriyle beraber kullanılması kontrast yarattığı için çokça tercih edilir. RGB renk uzayındaki ana renklerin ise belli bir zıt rengi yoktur. Aslında burada zıt terimi kullanılarak belirli bir renge karşıt bir etki yaratmak istenilmesi durumu kastedilmektedir. Örneğin Photoshop'ta Colors paneline bakarsak yeşil kanala girdiğimizde yeşil ve magenta renklerinin, kırmızı kanala girdiğimizde kırmızı ve turkuaz renginin, mavi kanalda ise mavi ve sarı rengin bir arada kullanıldığını görürüz. Örneğin eğer yeşil renk üzerinde bir düzeltme yapmak istiyorsanız o alana bir miktar kırmızı ve mavi ekleyerek veya çıkararak yeşilin etkisini değiştirebilirsiniz. Biraz önce de dediğim gibi mavi ve kırmızı renk bir araya geldiğinde magenta rengini oluşturur. Yeşile magenta ekleyerek yeşilin renk etkisiyle oynayabilirsiniz. Yani yeşile magenta ekleyerek aslında yeşile mavi ve kırmızı renk eklemiş oluyorsunuz. Şimdi RGB renk oranlarının neyini değiştirdiğini açıklayalım. RGB renk uzayında renk bilgisi ekranda küp olarak tanımlanır ve bu tanımla 3 değişkenli bir dizi elde edilir. Bu küplerin dijital dünyadaki adı pikseldir.
Bir piksel yani bir küp bilgisayar ekranındaki bir görüntüyü oluşturan küçük noktalardan veya karelerden biridir. RGB renk uzayında her rengin bir renk kodu vardır. Buna hex kodu da denir. Hex kodları delta işaretiyle başlar ve 3 çift hane içeren toplam 6 basamaktan oluşur. Her bir çift hane bir ana rengi temsilen yani kırmızı, yeşil ve maviyi temsilen 1 byte temsil eder. Yani bu renk kodları kırmızı, yeşil ve mavi ana renklerinin belirli bir oranından oluşur. Mesela çok kaba bir tabirle anlayın diye 2 ölçek kırmızı, 1 ölçek yeşil ve 5 ölçek mavi eklenmesi gibi. Yani ana renklerin oranları altıgen sistemde gösterilen ve hex kodu ile anılan 6 haneli kodlara dönüştürülür. Pikseller yani küpler herhangi bir rengi oluşturmak için belirli bir renk kodunu içerir. Kısacası piksel renktir ve renk de renk kodudur diyebiliriz. Kırmızı, yeşil veya mavi renklerin her biri bir pikselde 8'er bit kullanılır. Bu da 8 bit kırmızı bileşen, 8 bit yeşil bileşen ve 8 bit mavi bileşen anlamına gelir. Bu her renk bileşenlerinin 0'dan 255'e olacak şekilde yani 0 dahil toplam 206 renk ile temsil edildiği anlamına gelir. Bunu sadeleştirirsek 0 ila 255 arası toplam 256 kırmızı, 0-255 arası toplam 256 mavi ve 0-255 arası toplam 256 yeşil renk tonuna tekabül etmektedir. Burada yine kafalar karışmış olabilir. Bu 256 rakamını nasıl buluyoruz diye. Ekstra not olarak şunu araya sıkıştırmakta fayda var. Bilgisayarlar bilgileri sadece iki değerle işler, 0 ve 1. İşte bu iki değeri temsil etmek için kullanılan en küçük bilgi birimine ise bit denir. Her bir bit iki olası değeri temsil eder. Yani 0 ve 1. Yani bir bilgisayarda kaydedilmiş tüm bilgiler aslında 0 ve 1 kombinasyonlarıyla hafızada tutulur. Bu noktadan hesapla 2 üzeri 8 eşittir 256 yapar. Kabaca tekrarlamak gerekirse, bit bilgisayar veri depolama ve iletiminde en küçük dosya birimidir ve piksel cinsinden renk derinliğini temsil eder. 1 byte eşittir 8 bit, o da eşittir renk derinliği. Küçük bir hesapla bir pikselde 3 adet ana renk yani kırmızı, yeşil ve mavi renk bileşenlerinden 8'er bit varsa yine küçük bir hesapla 3 çarpı 8 bit yani 24 bit eder. Yani bir piksel toplamda 24 bit dataya sahiptir. Daha önce 8 bit, 16 bit veya 32 bit gibi ifadelerle karşılaşmış olabilirsiniz. Bu bit değeri büyüdükçe pikseldeki renk derinliği yani olası renk sayısının artması anlamına gelmektedir ve bu da dosya boyutunu artıran bir faktördür. Bu kısım sizin için kafa karıştırıcı olabilir. Daha net olması için farklı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Dediğim gibi kırmızı, yeşil ve mavi renklerin her biri 0 dahil 0 ila 255 sayıları arasında 256 olası renk tonuna sahiptir. Bu renk tonu ile kastedilen bir örnek vermemiz gerekirse kırmızı renk açık kırmızıdan koyu kırmızıya doğru gider ve bu da 0 ila 255 arasında sayılarla gösterilir. Bunu açığa kavuşturmak için bazı örnekler verelim. Örneğin beyaz rengi elde etmek istiyorsanız RGB renkleri %100 olan yani tam güçle çalıştırmanız gerekir. Ve tam güç 255 ile ifade edilir. Yani beyaz renk 255 kırmızı, 255 yeşil ve 255 mavi renkten oluşur. İkincil olarak siyah rengi elde etmek için ana renklerin %0 yani hiçbir güce sahip olmaması gerekir. Siyah renk 0 kırmızı, 0 yeşil ve 0 mavi renk bileşenlerinden oluşur. Üçüncüsü ise gri renk elde etmek için kırmızı, yeşil ve mavi renklerin aynı oranda karıştırılması gerekir. Yüzdeyi değiştirmek daha açık veya daha koyu bir gri oluşturur ki bu da grayscale denilen gri tonlamadır. Başka bir örnek verelim. Doygun kırmızı için yeşil ve mavi hiç olmamalı ancak kırmızı tam güçle çalışmalıdır. Doygun bir yeşil için kırmızı ve mavi ton olmamalı ve yeşil tam güçle çalışmalıdır. Mavi için de aynı mantığı yürütebiliriz. Yeniden bir hesaplama yapmamız gerekirse RGB renk uzayı 16,7 milyon olası renk kombinasyonuna sahiptir. RGB renk uzayı fotoğrafçılık açısından en önemli olanıdır. RGB modeline dayanan yaygın renk modelleri arasında farklı ölçümlere sahip olan sRGB, Adobe RGB ve ProPhoto RGB gibi modeller bulunur. Küçükten büyüğe doğru sıralamamız gerekirse sRGB en küçük, ProPhoto RGB ise en büyük olanıdır.
Genelde şu örnek kullanılıyor. sRGB bir halı futbol sahası büyüklüğünde dersek Adobe RGB FIFA standartlarında bir futbol sahası büyüklüğündedir. Bu yüzden daha iyi sonuçlar için ben de dahil Adobe RGB ile çalışmayı tercih edenler çoğunluktadır. Öte yandan Profoto RGB o kadar büyük bir renk uzayıdır ki insan gözünün dahi göremeyeceği renkleri içerir. Yapılan işlerde Profoto kullanmak ekranın renk gösterme kapasitesinin çok üzerinde bir renk uzayı olduğu için mantıksızdır. Profoto renk uzayını ekranda görebilmek için bir takım algoritmalar kullanılabilir. Ancak bu algoritmaların ne ölçüde başarılı olduğu konusunda tartışmalar sürüyor. Diğer yandan bir de baskı meselesi var. Gelişmiş baskı makinelerinde Adobe RGB renk uzayını destekleyecek şekilde üretildiğinin altını çizmekte fayda var. Dikkat edilmesi gereken bir başka noktada Photoshop'ta RGB renk uzayı ile işlem yapılırken Lightroom otomatik olarak Profoto renk uzayını kullanmaktadır. Düzenleme yaparken renk uzayı seçimi konusunda bu hususlara da dikkat etmekte fayda var. Ve RGB renk uzayıyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Unutmayın ki renk fotoğrafçılıkta duygu ve ruh hali yaratmak için en önemli şeydir. Ve aynı zamanda izleyiciyle bağ kurmak için en önemli unsurdur. Bu nedenle rengin nasıl çalıştığını bilmek, daha iyi fotoğraflar üretmek ve baskı almak için anahtar unsurdur. Bu videoyu beğenir ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Senin bir sonraki videosunda görüşmek üzere.